Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun. İlk videomda da bahsettiğim gibi bugün size mülakat sürecimi detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Buraya sizler için bazı notlar aldım. Tüm mülakat sürecime dair. Hiçbir detayı kaçırmamak için. Öncelikle bu videoyu izliyorsanız 2027 süreci için Green Card başvurusu yapacaksınızdır. Veya zaten Green Card kazanmışsınızdır ve mülakat maili bekliyorsunuzdur. Durumunuz ne olursa olsun bence bu video sizin için oldukça faydalı olacak. Aslında mülakat süreci videomu Green Card başvurusu nasıl yapılır videosundan sonra çekmeyi planlıyordum. Fakat siz de bildiğiniz gibi 2027 başvuruları hala başlamadı. Bunun sebebi de hükümetin henüz açılmamış olması. Benim tahminim hükümet açılmadıkça başvurular başlamayacak. Çünkü öncelikle başvuru tarihini yayınlamaları, duyurmaları gerekiyor. Ekim ayı zaten başvurular açılmayacak, o kesinleşti. Biliyorsunuz $1 bir ücret geldi. Benim düşüncem $1 ücretin yanında belki pasaport şartı da getirilebilir. Çünkü zaten ücret ödeyeceğiniz için belli bir kimlik doğrulaması sistemi yapacaklardır diye düşünüyorum. Bunu da belki pasaport doğrulamasıyla yaparlar. Bence bu yola başvurduysanız zaten bu şartların getirilmesi size her şekilde faydalı olur. Zaten pasaportunuz yoksa bile başvurular başladıktan sonra yani pasaport şartı gelirse sizin pasaport almanız için fazlasıyla yeterli bir süreciniz olur ve ondan sonra başvurunuzu yaparsınız. Bu videoda Green Card başvuru süreci ve sonrasında kazanırsanız DS-260 formu nasıl doldurulur aşamalarını geçeceğim. Bu farklı bir videonun konusu olacak. Burada sadece mülakat sürecini anlatacağım. Şimdi mülakat sürecime dönecek olursak detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Öncelikle benim mülakatım Temmuz'daydı. Ben 1,5 ay öncesinden 9 Temmuz için mülakat mailimi aldım. Mülakat mailinizi alınca ne yapıyorsunuz? İlk olarak sağlık testiniz için randevu alıyorsunuz. Konsolosluğun anlaşmalı olduğu tek bir klinik var zaten. O da Doktor Ungan. Başka bir klinikte kontrole girmenizin bir olasılığı yok. Her şekilde Ankara'da 3-4 gününüz geçecek, yani ona hazırlıklı olun. İlk olarak Doktor Ungan'ın kendi sitesinden ben randevu almanızı öneririm. Randevuyu da nasıl alabilirsiniz? Örneğin benim mülakatım 9 Temmuz'daydı. Ben 2 gün öncesine randevu aldım. Çünkü 7 Temmuz'da sağlık testine giriyorsam benim sonuçlarım ertesi gün çıkacak. Yani 8'ini almış olsaydım sağlık testimi, 9'unda da sabah konsoloslukta bir mülakatım olacağı için büyük bir sıkıntıya girerdim. Bu yüzden mutlaka Doktor Ungan randevunuzu mülakatınızdan 2 gün öncesine alın. Doktor Ungan randevunuzu da aldıysanız sonraki aşama US Travel sitesinden, linki de zaten ekrana koyarım, bir kayıt oluşturmak. Bu sistem yeni bir sistem bu arada. 2025 sürecinin sonlarında geldi. Bu siteden yapacağınız kaydın aslında sizin mülakatınızla çok bir alakası yok. Bu tamamıyla sizin pasaportunuzun ve resmi belgelerinizin size nasıl tekrar iade edileceği ile alakalı bir durum. Farklı iade seçenekleri var. Kayıt sırasında zaten onları görürsünüz. Ben VFS Global'den almayı tercih ettim. İyi ki de böyle yapmışım. Bazı pick-up bölgeleri ve premium teslim seçenekleri de vardı. Ben onları seçmedim. Bu seçenekler ücretli bu arada, ama kendiniz almayı seçerseniz VFS Global ofisinden bu seçeneğe herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ben şu aşamada VFS Global ofisinden almanızı öneriyorum. Çünkü örnek veriyorum, evime gelsin seçeneğini seçerseniz hem burada bir ücret ödüyorsunuz, hem de sizin pasaportunuzun ve resmi belgelerinizin kargoya teslim edilme süreci çok çok uzayabiliyor. Hatta mülakattan sonra bile onay almasına rağmen 3-4 haftadır pasaportunu ve resmi belgelerini bekleyenler olduğunu biliyorum. Tabii VFS ofisinden belgelerinizi kendi teslim almanız için Ankara'da bir süre daha kalmanız gerekecek. Mülakattan sonra, yani mülakattan onay alırsanız belgeleriniz ortalama 2-3 gün içinde VFS ofisine teslim ediliyor bu arada. Size zaten mail ve SMS geliyor alabilirsiniz diye. US Travel kaydınızı da yaptıktan sonra geri kalan mülakat gününüzü beklemek olacak. Tabii bu süreçte evraklarınızı büyük bir titizlikle tamamlamanız gerekiyor. Şimdi ayın 7'sinde benim Doktor Ungan randevum vardı. Benim randevum 10.20'deydi fakat ben sabah 9 gibi orada oldum. Yani tabii böyle bir sürecin içinde olunca insan heyecanlanıyor. Yani geç kalmak istemiyorsunuz. Ben yaklaşık 1,5 saat önceden gittim ama iyi ki de erken gitmişim. Çünkü beni zaten saatim gelmeden 9.30 gibi içeri aldılar. Binaya girer girmez 4. kata gidiyorsunuz. Burada sizin kaydınız yapılıyor. Pasaportunuz ve bilgileriniz alınıyor ve sizin fotoğrafınız çekiliyor. Yani sağlık mülakatı için herhangi bir fotoğraf götürmenize gerek yok. Kaydınız yapıldıktan sonra size bir kağıt veriliyor. Bu kağıtta belli başlı kısımlar oluyor. Her test yapıldıktan sonra o ilgili kutucuğa bazı bilgiler giriliyor ve siz de imzanızı atıyorsunuz. En son bütün işlemler tamamlandıktan sonra o kağıdı teslim ediyorsunuz. Bu arada ben bu 4. katta yaklaşık bir yarım saat bekledim sıramın gelmesini. Ve oradaki tek Türk bendim büyük ihtimal, yani hatırladığım kadarıyla. Diğer kişiler çoğunlukla İran vatandaşıydı.
Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra beni 5. kata yönlendirdiler. 5. katta sizin kan testleriniz yapılıyor. Öncelikle bir ödeme yapıyorsunuz. Ben oradaki gişeye 1880 Türk Lirası ödemişim o anın kuruna göre. Bu aşamaların hepsi dolar üzerinden ücretlendiriliyor. Siz kredi kartı, nakit veya banka kartıyla ödeyebilirsiniz, hiç fark etmez. Benim tavsiyem banka kartı veya kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Türk lirası olarak çekiliyor bu kartlarınızdan o anki kura göre. Ben ödememi yaptım. Daha sonra yaklaşık bir yarım saat daha burada bekledim. Daha sonrasında hemşire tarafından ismim okundu ve beni bir odaya aldılar. Orada kan veriyorsunuz odada. Daha sonra size verilen kağıda ilk kutucuğu ve imzanızı atarak buradaki yani bu kattaki işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Buradaki işlemleriniz de tamamlanınca bu sefer 3. kata yönlendiriliyorsunuz. 3. katta da akciğer röntgeniniz yapılıyor. Burada en kritik nokta bence bu aşama. Hatta bu süreçte olanların en çok çekindiği test bu akciğer röntgeni. Çünkü geçmişte ağır bir hastalık geçirdiyseniz, solunum yollarını etkileyen zatüre gibi veya kronik bir rahatsızlığınız varsa akciğerinizde belli lekeler oluşabiliyormuş. Size bu testte yalancı tüberküloz tanısı konulabilir. Bu da nasıl oluyor? Yani bu hastalığı geçirenlerde akciğerlerinde belli başlı lekeler kalıyormuş. Bu test sırasında o lekeleri görüp tüberküloz şüphesi konuluyor. Böyle bir sıkıntı olursa balgam testi vermeniz gerekiyor ekstra olarak. Balgam testinin sonuçlanması da haftalar sürebiliyor. Aslında o yüzden bu aşama sıkıntılı. Çünkü zaten sizin asıl mülakatınızda çok az bir zaman kalacağı için balgam testi sizin sürecinizi bayağı bir riske atıyor. O yüzden böyle bir şüpheniz varsa, böyle bir hastalık geçirdiyseniz veya daha önce tüberküloz atlattıysanız belki bundan haberiniz bile olmayabilir. Sağlık randevunuzdan çok önce bir doktora gidip bilgi almanızı öneriyorum. Akciğer röntgeni de çekildikten sonra tekrar bir üst kata yani 4. kata çıktım. Orada sekreter 12.30'da Doktor Ungan ile görüşme yapmam gerektiğini söyledi. Ben de beklemek için binadan çıktım ve binanın alt katında bulunan kafelerden birine oturdum. Kahvaltı yapmadıysanız bu arada siz de benim gibi bu kafelerde bekleme aşamasında kahvaltınızı yapabilirsiniz. Daha sonra saat yaklaştı ve tekrar 4. kata çıktım. Daha sonra isim okundu ve Doktor Ungan'ın odasına alındım. Öncelikle koronada sık sık taktığımız maskelerden takıyorsunuz içeri girerken. Daha sonrasında sekreter sizin boyunuzu ve kilonuzu ölçüyor. Ve muayene kısmına geçiyorsunuz. Oraya oturuyorsunuz. Sizden iç çamaşırınız hariç bütün kıyafetlerinizi çıkarmanızı istiyorlar. Bu durumdan utanıyorsanız bu arada orada bir önlük var, onu giyebilirsiniz. Kısa bir bekleyişten sonra Doktor Ungan içeri giriyor ve size şu soruları soruyor. Daha önce ameliyat oldun mu? Sigara içiyor musun? Bir bağımlılığınız var mı? Geçmişte psikolojik bir rahatsızlık geçirdiniz mi? Amerika'da ne yapmayı planlıyorsunuz ve şu an ne yapıyorsunuz gibi sorular soruyor. Ve tabii bu soruları sorarken bir yandan sağ kolunuza sizin karma aşınızı yapıyor. Buradaki işleminiz de tamamlandıktan sonra tekrar sekreterin yanına gidiyorsunuz ve son ödemenizi yapıyorsunuz. Ben burada o anki kura göre 15.900 Türk Lirası ödemişim. Yine bunu kartla ödedim. Son olarak sekretere testlerde herhangi bir sıkıntı olup olmadığını sordum. O da hiçbir sıkıntı yok. Ertesi gün saat 3 ve 5 arası gelip sonuçlarımı alabileceğimi söyledi ve o şekilde Doktor Ungan randevumu tamamlamış oldum. Ertesi gün gittim yani ayın 8'inde 8 Temmuz'da sonuçlarımı aldım ve bir sonraki gün 9 Temmuz'da da mülakatım vardı. 9 Temmuz günü bana verilen randevu saati sabah 9'du. Ben 8:15 gibi konsolosluğun önündeydim. Hemen konsolosluğun karşısında bulunan AVM'nin altındaki emanetçiye gittim ve telefonumu, kişisel eşyalarımı, çantamı oraya bıraktım. Sonra tekrar konsolosluğun önüne döndüm ve sıraya girdim. 2 defa sıraya giriyorsunuz bu arada. İlk girdiğiniz sırada pasaportlarınızı sırasıyla bir pencereye bırakıyorsunuz. Daha sonra sizi farklı bir sıraya alıyorlar. Orada da çok cool, şapkalı, Amerikanvari bir abla pasaportları tek tek okuyarak isimlerinizi sizi dörder beşerli gruplar halinde içeri alıyor. İçeri girdikten sonra ilk güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Tabi burada kemer, saat gibi eşyalarınızı çıkarmanızı istiyorlar. Daha sonra evrakları bir kutuya koyuyorsunuz ve X-ray'den geçiyorsunuz. Ardından içeride 18 numaralı gişeye yönlendiriyorlar sizi. Burada 330 dolarlık bir ödeme yaptım ben. Benim burada size tavsiyem kesinlikle tam 330 dolar götürün. Yani 500 dolar, 400 dolar veya 350 dolar götürmeyin. Ödemeyi yaptıktan sonra size fiş ve sıra numarası veriyorlar. Bu sıra numarasına göre diğer tarafta belgelerinizi teslim ediyorsunuz. Orada sırasıyla benden belgelerimi istedi. O belgeler de şu şekildeydi. Banka varlık dökümü, 6 aylık ekstra ve imza sürküleri. Bankadaki yetkili tarafından bu imza sürkülerini alabilirsiniz. Hatta isterseniz bu belgeleri bazı bankalar İngilizce olarak verebiliyor. Hani fark etmez, Türkçe de olur, İngilizce de olur. Daha sonrasında askerlik belgesi, adli sicil kaydı, arşiv kayıtlı olması gerekiyor. Bu kağıtlı nüfus kayıt örneği, en yüksek eğitim seviyenizin diploması, hem orijinali hem de fotokopisi gerekiyor.
2 adet 5'e 5 Amerikan vize formatında fotoğraf. Bunu işini bilen bir fotoğrafçıya çektirmenizi öneriyorum ben. Ve Doktor Ungan'dan bir gün öncesinde aldığım kapalı zarfı götürdüm tabii ki. En önemli belgelerden biri bu. Bunu mutlaka götürmeniz gerekiyor ve bu zarfı açmamanız gerekiyor. Ve tabii pasaportunuz ve Amerika adresinizin bir çıktısı. Bunu bir kağıda bilgisayardan yazıp çıktısını almanızı tavsiye ediyorum ben. Ben bu çıktıyı niye götürdüm? Çünkü DS-260 formumu açtırmadım ben. İlk başta DS-260 formuna adresimi yazmamıştım ben. O zaman belli değildi. Daha sonrasında da bu formu açtırmadım. Çünkü zaten mülakat günü belgeleri teslim ettiğiniz kısımdan DS-260 formunuzu güncelleyebiliyorsunuz görevli aracılığıyla. Tüm belgelerimi teslim ettikten sonra bu sefer mülakatın gerçekleşeceği alana gittim ve yaklaşık orada 40 dakika sıramı bekledim. Bu arada mülakatın yapıldığı pencereler yan yana ve arkada oturma yerleri var. Orada bekliyorsunuz. Yani başkasının mülakatı gerçekleşirken siz de aslında kulak misafiri oluyorsunuz. Orada beklerken inanılmaz bir heyecan oluyor. Yani onu size anlatamam. Hatta en son üniversite sınavında bu kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum. Neyse daha sonrasında sıra bana geldi. 20 numaralı vezneden ismim okundu. İlk olarak burada sizden yemin etmenizi isteniyor. Sağ elinizi kaldırıp verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan yemin eder misiniz deniliyor. Siz de bu şekilde yemin ediyorsunuz. Ve daha sonra sizin parmak izleriniz alınıyor. Sol 4 parmak şu şekilde ve sağ 4 parmak. Daha sonra da her iki baş parmağınızı okutuyorsunuz tarayıcıya. Bu şekilde bu işlem de tamamlanıyor. Ve daha sonra konsolos sorular sormaya başlıyor. Bana sorulan sorular şuydu. Başka bir ülkede yaşadın mı diye soruldu. Ben de hayır, yalnızca Türkiye'de yaşadım diye cevap verdim. Askerlik görevini tamamladın mı diye soruldu. Ben de evet tamamladım dedim. Ne zaman tamamladın diye sordu. Ben de 2023 yılında tamamladığımı söyledim. O da good, perfect diye cevap verdi ve sonraki soruya geçti. Burada benim diplomamı eline aldı ve iletişim fakültesinden mezun olmuşsun, doğru mu diye sordu. Ben de evet doğru dedim. Daha sonra mesleğin nedir diye sordu. Ben de kurumsal iletişim alanında işler yapıyorum dedim. Ve önceki çalıştığım yerleri sordu. Onları cevapladım. Amerika'da nerede yaşamayı planlıyorsun diye sordu. Ben de Austin, Texas dedim. Orada tanıdığın biri var mı dedi. Ben de hayır yok dedim. Daha sonra oradaki planımı sordu. Ben de ilk etapta dil okuluna gidip hem İngilizcemi geliştirmek hem de aynı zamanda bir hizmet sektöründe çalışabileceğimden bahsettim. Bu sefer şöyle beklenmedik bir soru sordu bana. Kendi mesleğini yapman daha öncelikli olabilir dedi. Ben de 1-2 saniye afalladım. Sonra kesinlikle İngilizcemi geliştirdikten sonra kendi mesleğimde ilerlemeyi düşünüyorum zaten dedim. O da hak verdi ve evet, iletişimde dil önemli gibi bir cevap verdi bana. Ve daha sonra bir süre ekrana bir şeyler yazdı. Ve daha sonra ekrandan başını kaldırdı. Tebrikler, vizenizi onaylıyorum dedi. Bu sihirli cümle her Green Card sürecinde olanın nihai hedefidir ve hayalidir. Ve daha sonra pasaportun bir hafta içerisinde sana ulaştırılır. Mail ile bilgi verilir diye ekledi. Ve ben de teşekkür edip ve tabii oradaki çevirmene de teşekkür ettim ve konsolosluktan mutlu bir şekilde ayrıldım. Şimdi şu soru çok merak ediliyor. Bu görüşme İngilizce mi gerçekleşti yoksa Türkçe mi diye. Bu tamamıyla aslında size kalmış. Benim görüşmem ilk İngilizce başladı. Daha sonra çevirmen geldi ve Türkçe devam etti. Belgelerinizi teslim ederken size şöyle bir soru soruluyor. Mülakatınız Türkçe mi olsun yoksa İngilizce mi diye. Siz orada bir seçim yapabiliyorsunuz. Zaten mülakatınızı Türkçe seçtiyseniz çevirmen de sizin mülakatınıza eşlik edecektir. Şöyle bir tavsiyem var. Mülakata giderken çok abartılı dosyalarla gitmeyin. Orada görmüştüm ya, bazıları şöyle kocaman ofis klasörleriyle gitmiş. Yani ben şöyle ince bir dosya götürdüm, plastik bir dosya. Zaten sizin teslim etmeniz gereken temel evraklar buna fazlasıyla sığacaktır. Ekstra bir durumunuz varsa, yani belgelerle kanıtlamanız gereken bir durum varsa o zaten ayrı bir konu. Onları da mutlaka götürmelisiniz ama benim tavsiyem bu, abartılı evraklarla gitmeyin. Özellikle konsolosun karşısındaysanız sürekli böyle bir belge uzatıp onu ikna etmeye çalışmayın. Konsolos zaten sizden belge isterse buradan çıkartıp verirsiniz. Yani siz o istemediği sürece ona bir belge vermeyin. Ve tüm süreç boyunca dürüst olun. Size ne sorulduysa tüm doğruları abartılı olmayan bir şekilde anlatın. Çünkü orada esas olan aslında sizin beyanınız olacak. Bu süreçte yapmanız gerekenleri yaptıysanız, evraklarınız tamsa, DS-260 formunu düzgün bir şekilde doldurduysanız ve mülakata hazırsanız stres yapmayın. Akışına bırakın. Umarım siz de bu süreçteyseniz başarılı bir şekilde tamamlarsınız. Bu süreç hakkında merak ettiklerinizi mutlaka yorumlara yazın. Ve aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.